Almanya'da bir aylık yaşam masraflarımız ne kadar? Kalem kalem aylık olarak kiraya, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet veya ulaşım masraflarına, giyim masraflarına, yemek masraflarına, dışarıda, restoranda yemeğe ne kadar harcıyoruz? Bunun gibi aklınıza gelebilecek bir ailenin ihtiyacı olabileceği, yaşamını idame ettirebilmek için harcayacağı her şeyi kalem kalem bugün sizlerle paylaşacağım. Ben Sertaç Çay, kanalıma hoş geldiniz. Bazılarının bildiği üzere ben Ocak 2020'den beri Berlin, Almanya'da yaşıyorum ve her yıl düzenli olarak sizler için Almanya'daki yaşam masraflarımız videosunu çekiyorum. Çünkü sayılar güncelleniyor. Almanya'da da artık bir enflasyon var. Hatta 2023 yılında bu enflasyon rekor kırarak gerçekleşti. O yüzden de bu sayıları güncelleyerek şu anki mevcut masraflarımızın ne olduğunu size anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bizim masraflarımız standart bir ailenin yaşam masraflarından biraz daha fazla. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi bir çocuğumuz var. Çocukla beraber biraz daha masrafımız olabiliyor. Bunun dışında biz Almanya'da toplumun sadece %5'inin kazandığı bir hane gelirine sahibiz. O yüzden de yaşam masraflarımız bir tık daha lüks seviyede diyebilirim. Bunun yanı sıra şunu da söylemek isterim ki Türkiye'den Almanya'ya nitelikli işçi olarak göçmüş arkadaşlarım genelde zaten benim gibi kazanıyorlar ve benim birazdan sayacağım masraflar onlar tarafından da karşılanabilecek masraflar. Yani şöyle düşünmeyin, abi senin masrafların çok fazla, biz oraya gelirsek bu maaşla aç kalırız değil. Çünkü buraya göçen ya da beni takip eden arkadaşlarım da yaklaşık buralarda kazanıyor zaten. O zaman hazırsanız çıkarın telefonları, çıkarın kağıt kalemleri, not almaya başlayın. Çünkü birazdan detaylı bir şekilde tüm masraflarımızı kalem kalem söyleyeceğim. Şimdi en büyük giderimizle başlayalım. O da kira giderimiz. Biz 100 metrekare bahçeli 3+1 bir eve yaklaşık 2100 euro ödüyoruz. Yaklaşık diyorum çünkü 2092 gibi bir şey. 2100 euro ödüyoruz her ay. Bunun içerisine kira, sıcak su, ısınma, apartman giderleri ve kapalı otopark dahil. Şimdi diğer faturalarımıza geçelim. Elektriğe 134 euro ödüyoruz her ay. Almanya'da elektrik fiyatları birazcık arttı. Fiber optik internet kullanıyoruz. Yaklaşık 500 megabit hızımız var. Ona aylık 27 euro harcıyoruz. Benim ve eşimin birer hattı var, telefon hattı. Onların da 20 GB'lık paketleri var. Bunlara da aylık ortalama 90 euro ödüyoruz. Almanya'da herkesin ödediği bir vergi var. Televizyon vergisi, televizyon radyo vergisi. O da aylık olarak 18 euro yapıyor. Bazı ev sahipleri yapmayı zorunlu tutuyor. Biz ise gönüllü olarak yaptık. O da ev sigortası. Aylık olarak 8 euroluk ev sigortasını ödüyor. Bir de Almanya'nın olmazsa olmazlarından bir tanesi sorumluluk sigortası. Yanlışlıkla birisine çarparsanız ve elindeki telefon düşerse ya da sizin dairenizden başkasının dairesine bir su akar ve onlarda bir masraf oluşursa diye yaptırdığımız bir sorumluluk sigortası var. O da aylık bize 14 euroya mal oluyor. Şimdi bu kapsamda gördüğünüz bu evde yaşamak için biz yaklaşık 2391 euro masraf yapıyoruz. Gelelim ulaşım masraflarına. Aslında Berlin, Almanya'da birçok insan bisiklet veya toplu taşıma kullanıyor. Biz ise araba kullanmayı tercih ediyoruz. O yüzden masraflarımızın bu kısmı arabayla ilgili olacak. Düzenli bir şekilde çocuğumuzu kreşe götürüp kreşten alıyoruz. Böyle bir yolculuk masrafımız oluyor. Ve onun dışında da hafta sonları genelde arkadaşlarımızla buluşup işte şehrin merkezine inip orada bir şeyler yapmak gibi bir ulaşım masraflarımız oluşuyor. Bu kapsamda benzine biz aylık 180 euro harcıyoruz. Onun dışında evin dışında bir yere park etmek istersek arabayı ücretli otoparkların olduğu yerler de olabiliyor şehrin merkezinde. Oralara da harcadığımız masrafları göz önünde bulursak 20 euro. Bizim kullandığımız otomobilin yıllık sigorta ve kasko masraflarını aylığa böldüğümüzde 87,5 euro yapıyor. Her yıl ödediğimiz vergiyi aylık olarak hesaplarsak 9 euro yapıyor. 2 yılda bir de TÜV'e gidiyor, araba denetime giriyor. Onun da 2 yılda bir olan masrafını aylık olarak hesaplarsak 6 euro yapıyor. Biz şu anki arabamızı satın almadık peşin parayla. Bir kredi çektik ve onu ödüyoruz. Onun için de aylık 355 euroluk bir kredi masrafımız var. Arabayla ilgili aklıma gelen son şey de temizlik masrafları. Onun için de 25 euro harcıyoruz. İşte ben Amazon'dan temizlik malzemeleri sipariş veriyorum. Bir benzinliğe gidip orada 1-2 euro atıp kendim suları kullanıp, şampuanları kullanıp yıkıyorum.
kendim temizlemeye çalışıyorum. Yine kendim temizlerken bile aylık yaklaşık 25 euroluk bir masraf çıkıyor. Burayı toparlarsak benim şu anda 2018 model otomatik vites Audi Q3 arabaya binmemin maliyeti 683,5 euro. Bu aslında ulaşım aracı olarak otomobili kullanmanın maliyetleri. Bunun dışında yaklaşık olarak 20 euro da aylık toplu ulaşıma harcıyoruz. Bazen otobüse ya da metroya biniyoruz. Bir de bazı durumlarda atıyorum eşimde araba oluyor. Ben kendim gece eve dönmek zorunda kalıyorum. Böyle durumlarda Uber taksi kullandığımız oluyor. Bunların yaklaşık aylık masrafı da 80 euro. Gelelim diğer önemli yaşam masraflarına. Bunlardan en önemlisi herhalde market alışverişi. Benim market videolarımda da görebilirsiniz bir alışverişte ne kadar harcama yaptığımızı. Bunlardan aslında biz birkaç tane yapıyoruz ve arada da birkaç tane de küçük alışverişten yapıyoruz. Bunların hepsini topladığımızda aylık 1000 euro markete harcıyoruz. Buna hem dışarıdan söylediğimiz market alışverişleri hem de kendimiz yaptığımız market alışverişleri dahil. Kendimizi mutlu etmek ve biraz daha kafa dağıtmak için dışarıda yediğimiz zamanları ve eve söylediğimiz yemek siparişlerini hesaba katarsak bizim bu restoranda yeme içme veya eve sipariş verme, evde hazır yemek yeme masraflarımızı toparlarsak bu da 400 euro yapıyor. Eviniz ne kadar düzenli veya her şey hazırlıklı olursa olsun arada bazı ihtiyaçlar ortaya çıkabiliyor. İşte çekmece düzenleyici, plastik kaplar, yeni bir tencere, belki de çatal bıçak takımı ya da bir çeşit ufak bir avize, ufak bir mini sehpa gibi şeyleri düşünebilirsiniz. Böyle bir kalem de var her ay harcadığımız. Yani bizim çocuğa, kendimize harcadığımız, evimizin içinde kullandığımız ufak eşya masrafı diye bir kalemimiz var. Böyle bir şey fark ettim. Buna da aylık ortalamada 250 euro para harcıyoruz. Şimdi kendimiz için harcadığımız masraflara bakalım. Giyim, aksesuar, parfüm, makyaj malzemesi gibi şeylere de aylık ortalama 250 euro harcıyoruz. Gelelim çocuk masraflarına. Bizim yaklaşık 3 yaşında olan bir çocuğumuz var. Onun kendince masrafları var tabi. Ama bunu karşılayacak bir geliri de var. Almanya'dan herkesin aldığı gibi Atlas'ta bizim çocuk da her ay 250 euro gelir elde ediyor. Bizim oğlanın masraflarına baktığımız zaman birinci kalem aslında ona aldığımız oyuncak, kitap ya da odasını düzenlemek için kullandığımız ufak tefek aksesuarlar gibi gözüküyor. Buna yaklaşık 150 euro harcıyoruz her ay. Onun dışında düzenli olarak büyüdüğü için sürekli yeni kıyafetler almamız gerekiyor. Ne kadar tasarruflu davranmaya çalışsak da her ay ortalama 50 euro onun giyim masraflarına ayırıyoruz. Berlin'de kreşler ücretsiz. Kreşin büyük kısmını aslında devlet karşılıyor. Bizim ise bir katkı payı ödememiz gerekiyor. Bu katkı payı içerisine işte akşam yemeği ve kahvaltı gibi şeyler dahil ya da kreşe alınacak bazı kağıt kalem gibi şeyler dahil. Bunun için de biz her ay düzenli olarak 50 euro ödüyoruz. Çocuk masraflarına bakınca toplamda 250 euro gibi bir şey yapıyor ki zaten Almanya'da bize o kadar para veriyor çocuk parası olarak. Diğer insanlardan farklı olarak veya bize has olan harcamaların bir listesini yapmaya çalıştım. Bu harcamaları siz yapmak zorunda değilsiniz. Zaruri ihtiyaçlar değil. Bizim belki de lüks olarak adlandırdığımız bir harcama grubu. Bu harcamalara da biraz değinmek isterim. Biz her ay 70 euro ödüyoruz aboneliklere. Bu abonelikler neler dahil? İşte Google, YouTube, Spotify gibi şeyler dahil. Bunun dışında da benim ilk şirketim olan Grover'dan kiraladığımız elektronik eşyalar. Evet, biz bazı eşyaları da kiralayarak kullanıyoruz. Örneğin evdeki robot süpürge, kulaklıklar, kamera gibi şeyleri biz kiralıyoruz. Bunların içerisine de dahil ediyorum ben bunu. O da çünkü bir abonelik. Ödediğimiz toplam tutar 70 euro. Biz yeni bir eve taşındık. O yüzden de bazı eşyaları yeniden aldık. Aldığımız o büyük eşyaların taksitleri veya bir yıl içerisine böldüğüm aylık masrafı var diyelim. Bunlara da yaklaşık 200 euro ödüyoruz. Yine lüks sayılabilecek kalemlerden bir tanesi eve gelen, düzenli gelen temizlikçi. Haftada bir kere her pazartesi evimizi 4 saat boyunca temizleyen bir arkadaşla çalışıyoruz. Ona aylık 360 euro ödüyoruz. Ben de eşim de düzenli olarak spor yapıyoruz. Haftada 3 kere antrenman yapıyoruz. Uzaktan, WhatsApp'tan bir spor hocasıyla beraber. Ona aylık 250 euro ödüyoruz.
Ekstra sağlık giderleri diye bir kalemden bahsetmek istiyorum. Sağlık giderlerinin tamamını sigorta karşılıyor ama bazen işte Türkiye'den aldığımız bir psikolojik danışmanlık ya da ufak tefek reçetesiz ilaçlar, bunlar gibi şeyleri de bir kaleme toplarsak aylık 50 euro buraya harcıyoruz. Gelelim harcadığıma çok mutlu olduğum bir kaleme, Almanca dersi. Uzun zamandır ben Almanca dersi alıyorum ve aylık olarak da Almanca dersim için 90 euro ödüyorum. Şimdi olmazsa olmaz kalemlerden bir tanesi de bence tatil kalemi. Herkesin tatil anlayışı farklı. Bizim kendi tatil anlayışımız çerçevesinde yıllık yaptığımız bir masraf var ve bunu aya böldüğümüzde aylık 500 euroluk bir masrafımız olduğu ortaya çıkıyor. Biz her ay 500 euroluk tabii ki tatil yapmıyoruz ama bazen işte 2 ayda bir 1000 euroluk yapıyoruz ya da 5-6 ay sonra bir 2-3 bin euroluk yapıyoruz. Bunları toplayıp aya böldüğümüzde biz ortalamada aylık 500 euroluk bir tatil masrafı yapıyoruz gibi gözüküyor. Bu özel giderler veya zaruri olmayan giderler kapsamında anlattığım sayıların toplamı da 1520 euro. Bugün de inanılmaz bir hava var. Güneş açıyor, kapanıyor ama genelde güneşli. Bu güneşi görmek insanı çok mutlu ediyor. Berlin'de nadir rastladığımız şeylerden bir tanesi, özellikle Mart ayında. Özet geçmek istiyorum. Ev, faturalar gibi şeylere yaklaşık 2391 euro harcadık. Sonra arabamız var dedik. Oraya 682,5 euroluk bir masraf ayırdık. Arabanın tüm detaylarına baktığımız zaman. Arabamız olduğu için toplu ulaşım masrafımız biraz az. Oraya da bir 100 euro ayırdık. Sonra temel yaşam masrafları diye bir kalemden bahsettim. İşte market, eve alınan ufak ıvır zıvır eşyalar ya da giyim, aksesuar gibi minik yine ihtiyaçlar listesinden bahsettiğim giderler vardı. Oraya da 1900 euro dedik. Çocuk için bir 250 euro ayırdık. Zaruri olmayan giderler, lüks giderler gibi bir giderler grubundan bahsettik. Oraya da 1520 euro harcadığımızdan bahsettik. Gelelim toplama. Toplamda 6843,5 euroluk masrafımız varmış. Düz yuvarlarsak 6850 euro aylık olarak düzenli bir giderimiz var bizim. Tekrar ediyorum, bu giderler 3 kişilik ailenin gideri. Bu 3 kişilik aileye baktığımızda yaşantısının nasıl olduğunu da anlattım. Bazı zaruri giderleri var, tatiller, özel dersler, Almanca, spor hocası, temizlikçi, böyle şeyler de var. Market alışverişi yaparken markette etiketlere dikkat etmeden istediğini alan bir aileden bahsediyoruz. Bunun dışında 2018 model Audi Q3 arabaya binen bir aileden bahsediyoruz. Ve en önemlisi 100 metrekare 4 oda evde oturan, bahçeli bir evde oturan bir aileden bahsediyoruz. Siz de kendinize göre, kendi ailenizin anlayışına göre masraflarınızı daha aşağıya çekebilirsiniz. Elimden geldiğince tüm detaylardan bahsetmeye çalıştım. Kalem kalem bütün sayıları size dökmeye çalıştım ve bunu yaparken de mümkün olduğunca transparan, şeffaf olmaya çalışıyorum. Lütfen beni linç etmeyin. Ne kadar masraf yapıyorsunuz, ne kadar eli açık insanlarsınız, insanlar daha ucuza yaşayabilir, siz ne kadar savurgansınız demeyin. Herkesin yaşantısı kendine göre. Herkesin hayat kalitesi, beklentisi farklı. Biz kendi çapımızda bir hayat yaşıyoruz ve gelirimizle giderimiz birbirine denk gibi düşünebilirsiniz. Biz böyle masrafları yaparak zora girmiyoruz. Hatta kenara bir takım paralar da atabiliyoruz. Yani bu kadar harcıyoruz, birazcık da kenara koyuyoruz, birazcık da ailemize gönderiyoruz. Yani şu anda bu masraflar bizi üzmeyen, zorlamayan masraflar diyebilirim. Sizin aklınıza gelen, benim bahsetmediğim bir yaşam masrafı kalemi varsa mutlaka yorumlarda sorun. Ben de cevap vereyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.